Bir kıta düşün. Bazılarına göre Pasifik Okyanusu'nun ortasında vardı. Milyonlarca insana ev sahipliği yaptı ve bir felaketle sulara gömüldü. Peki Mu kıtası gerçekten kayıp bir uygarlık mıydı yoksa modern dünyanın büyüttüğü en etkileyici efsanelerden biri mi? Hoş geldin kayıp listeye. Burada her iz bir soruya çıkar. Yeni bir kayıp iz dosyası açıyoruz. Bugün iz bizi Atlantis kadar popüler olmasa da en tartışmalı kayıp kıta iddialarından birine götürüyor. Mu kıtasına. Mu fikri, sanıldığı gibi çok eski çağlardan doğrudan gelen net bir tarihsel kayıt değildir. Bu anlatı modern dönemde büyümüştür. Önce Augustus Le Plongeon gibi isimlerin Maya metinleriyle yaptığı tartışmalı yorumlarda görünür. Sonra James Churchward'ın 1920'lerde yazdığı kitaplarla dünya çapında popülerleşir. Churchward'a göre Mu, Pasifik Okyanusu'nda yer alan dev bir ana kıtaydı. İddiasına göre bu kıta, insanlığın en eski ve en gelişmiş uygarlıklarından birine ev sahipliği yapmıştı. Hatta Mısır, Maya, Hindistan ve Pasifik adalarındaki bazı sembollerin bu kayıp uygarlıktan yayıldığını öne sürdü. Ama burada en önemli nokta şu: Churchward'un anlattığı tabletler, kayıp dil ve Nakal uygarlığı iddiaları bağımsız arkeolojik kanıtlarla doğrulanmış değildir. Yani elimizde Atlantis gibi eski bir felsefi metin bile değil. Daha çok modern dönemde kurulmuş, sembollerden ve benzerliklerden beslenen büyük bir anlatı vardır. Jeoloji açısından da büyük bir sorun var. Modern levha tektoniği bilgisine göre kıtasal kabuk okyanus tabanından çok farklıdır. Bu yüzden Güney Amerika büyüklüğünde bir kıtanın kısa sürede okyanusun dibine çökmesi beklenen bir olay değildir. Böyle dev bir kara parçası olsaydı, okyanus tabanında güçlü jeolojik izler bırakması gerekirdi. Mu anlatısını güçlü kılan şey de tam burada başlıyor. Kayıp kıta, ileri uygarlık, evrensel semboller ve büyük tufan fikri birleşince çok etkileyici bir hikaye ortaya çıkıyor. Bu yüzden Mu, Atlantis, Lemuria, Paskalya Adası ve kayıp teknoloji iddialarıyla sık sık karıştırılıyor. Ama benzer semboller görmek tek bir ortak ana uygarlığı kanıtlamaz. Yine de Mu'yu tamamen önemsiz bir masal diye geçmek de eksik olur. Çünkü Mu anlatısı insanların geçmişte ortak bir köken, kayıp bir altın çağ ve unutulmuş bir bilgelik arama isteğini gösterir. Yani Mu belki tarihte batmış bir kıta değildir. Ama modern gizem kültürünün nasıl doğduğunu anlamak için güçlü bir izdir. Bugün net olan şey şu: Mu kıtasının varlığını destekleyen güçlü arkeolojik ya da jeolojik kanıt yok. Ama bu anlatı, kayıp uygarlık fikrinin neden bu kadar çekici olduğunu çok iyi gösteriyor. Bazen gizem, toprağın altında değil, bizim geçmişe yüklediğimiz anlamlarda saklıdır. Sence Mu kıtası gerçekten kayıp bir uygarlığın izi miydi, yoksa insanlığın unutulmuş bir anavatan arzusundan doğan modern bir efsane mi? Yorumlara yaz. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kayıp listeye abone olmayı unutma. Yeni kayıp iz dosyalarında görüşürüz. Sevgiyle kalın. Hoşça